Selam, geldim. Herkese merhabalar. Mehtap Tarot kanalına hoş geldiniz. Anlık açılım yapıyoruz. Bakalım kimler burada, kimler yok. Kolektif bir açılımdır. Hanımlar, beyler, çaylarınız, kahveleriniz hazırsa bakacağız. Anlık enerjide, aklındaki, fikrindeki kişi neler yaşıyor? Seninle alakalı ne yönlendirmeler yapacak? Bir bakalım kartların enerjisine neler çıkacak. Evet, söyledik mi? Çaylarınız, kahveleriniz hazır mı? O zaman biz de kolektif açılıma, zamansız bir açılıma niyet alarak başlıyoruz. Bakalım, evli, bekar, nişanlı, sözlü, flörtü olan vesaire gibi durumlar hiç önemli değil. Çünkü enerji okuması yapacağız. Bakalım zihnindeki, fikrindeki kişi şu an ne duygu durumunda? Bir enerjisine bakalım. Evet hayatım. Şimdi sizin bir sevgi dolu bir aşkınız mevcut. Zaten hali hazırda var. Fakat birbirinizden ayrı olmuşsanız biraz diyor ki Mehtap ablacığım ben diyor dengeyi bulmaya çalışıyorum diyor. Ve bir teklifle beraber geleceğimi o da biliyor diyor. Şimdi burada zaten kupa şövalyesi ve kupa ası bir aşkın olduğunu, bir teklifle beraber geleceğini bize söylüyor. Fakat tılsım onlusu diyor ki biraz diyor maddiyatla alakalı aileye biraz düşkünlüğüm var diyor. Onunla alakalı düşüncelerim baki. Evet sevgim var, saygım var fakat diyor bu kutlama enerjisine bir şekilde gelmem için benim diyor iki arada bir derede kalma durumum. Yani şu dengeyi kurmam gerekiyor diyor. Biraz zamana ihtiyacım var diyor. Şimdi başkalarının böyle ilişkiye sokma akılla, alma akılla ilişkide uyum olsun istemiyor. Maddi manevi bir takıntısı olabilir bu kişinin. Rahat yaşıyor olabilir. Nazik bir karakter olduğunu farkındasın. Ama diyor ki yani başkalarının hayatına anlam verememek, dengeli ilişki kurmak istiyorum diyor. Ben anlayamıyorum karşımdaki insanları diyor. O yüzden diyor arayı bulmaya çalışıyorum diyor. Seninle alakalı evet bazı gerçek şeyleri hayatının bir noktasına böyle bir yere koymuş. Seni artık yanlış anlamalar bitmiş. Seninle alakalı bakış açısı daha netleşmiş. Kendisini sana karşı daha uyumlanmaya çabalıyor. Daha böyle biraz daha orta yola doğru gelmeye başladığını söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir durum var ekstradan. Sana bir teklifle gelecek. Yani diyor ki artık bir sır istemiyorum ben bu ilişkide. Bir mevcut olan ilişkiyi bir tık bir sonrasına getirmek istiyorum diyor. Çünkü e, mevcut olan ilişkide havada kalmışlık bir durumu var. Senin aşkınla alakalı artık dediğim gibi bir netlik durumu var ama fakat bu insanın belki de kolektifin diğer bir enerjisinde ailesel belki problemler yaşıyor. Belki miras konuları mevcut olabilir ya da ailesiyle alakalı bir iş yapıyordur. Mevcut bir iş durumu vardır. O yüzden dolayı söyleyebilirim ki artık böyle sanki orada artık yüzmüş kuyruğuna gelmiş diyebilirim. Bazı şeyleri artık netleştirdim diyebilirim diyor. Şu anki mevcut enerjisinde bunlar var. Bu kişi kolay kolay adım atamamış. Çünkü hep böyle farklı bir zaman içerisinde karşılaşmışsınız siz bu kişiyle. Hep böyle güzel zamanlar geçirilmiş olabilir vesaire ve birdenbire böyle birbirinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. İşte hani nasıl diyeyim dert arkadaşlığı yapmış olabilirsiniz. Eskiden gelmiş bir muhabbet olmuş olabilir. Eskiden kalan yarım kalan bir ilişkiyi böyle hani mevcut olsa mı devam etse mi etmese mi diye böyle zihninizi karıştırmış olabilirsiniz. Bundan dolayı da böyle hani ilişki böyle bir havada kaldıysa şimdi bize denge kartı söylüyor yani bu gerçek duygusu olarak bazı şeyleri dengeye kurmaya çalışıyorum diyor. İlişkiyi dengede tutmak için diyor bir mücadele verdim kendi iç dünyamda. Aranızdaki bu mesafenin yavaş yavaş böyle sevgiyle yoğrulduğunu ve daha emin adımlar atacağını ve atıyor olmak üzere olduğunu ne kadar zor bir cümle oldu ve çok da büyük ihtimal yanlış oldu. Bu yavaş yavaş adım attığını söyleyebilirim. Peki bu kişinin sana karşı duygu durumu mevcut olan durumunu anladık. Devam edelim. Soru sormayacağım. Kartlar bize verecek cevapları. Evet. Sen zihninde bu kişiyi bir
bencillik olarak da nitelendirmiş olabilirsin. Ne kadar böyle kendini saklıyor ya da uyumlu değil. Ya bu biraz dişil enerjiye sahip bir eril midir acaba diye belki de düşünmüş olabilirsin. Eril enerjiye sahip olan karakterler içinde, izleyicilerim içinde şunu söyleyebilirim. Kendini farklı tanıtan bir kişi miydi acaba diye böyle aklında, fikrinde, zihninde onu yanlış değerlendiğini söyleyebilirim. Çünkü aslında maddiyata çok önem veren bir kişi ama sana karşı duyguları, iç duyguları yani elementsel olarak da su enerjisi çok fazla var zaten kupalarda. Su elementinde yengeç, akrep, balık da olabilir. Şimdi birazcık böyle ne oluyor? Duygularıyla hareket etmeyi seven bir enerji var. Bir kere diyor ki ben diyor ona güveniyorum diyor. Ne zaman gitsem diyor kapıyı açar bana zaten diyor. Sana karşı mevcut ilişkiden emin. Yani nasıl diyeyim, araya başkalarının girmediğinden bir eminliği var. Sana karşı bir güven duygusu var. Çünkü zihninde halen daha dedim ya bazı şeyleri hep yerine oturtturması gerekiyor zihninde. Bir manipülasyon taktiği değil bu. Bu bir strateji değil. Bu kişinin hayata bakış açısı bu şekilde. Ayakları yere sağlam basmayı seven bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Biraz kendini evet uzaklaştırmış ama senin mevcudiyetinle alakalı bir mutluluk durumu var. Bu kişi çok özgür bir karakter. Bu kişiye hesap soramazsın. Bu kişiye özgür ve bağımsızlığı aynı anda kendi iç dünyasında barındıran bir enerjiye sahip. Bunun için huzur çok önemli. Yani sana her zaman şunu söylüyor olabilir. Ben zeki bir insanım ve şu an hayatımın sadece huzur bölümünü aktif olarak yaşamak istiyorum diyor olabilir. Şimdi krala geldiğimiz zaman da zaten yine mantığıyla hareket eden bir karakter olduğunu bize söylüyor burada. Bak mantıklı hareket etmeye çalışıyorum diyor. Yani duygularımı saklıyorum diyor. Benim için diyor en başta huzur çok önemli. Ben çok yoruldum diyor. Her şeyin mücadelesini verdim. Kupa dokuzusu da biraz onu söylüyor aslında bakarsam. Yani senin aslında her şey çok güzel diyor. Sen yokken ben çok kötüyüm diyor. Keşke yanımda olsan diyor. Bakar mısın enerjiye? Seninle alakalı evet duyguları var ama fazlaca ilgisini vermemiş. Hayalinde, zihninde evet daha çok bu ilişkiye emek vermesi gerektiğinin o da farkında. Ne oluyor? Dediğim gibi kendi iç dünyasına diyor ki yani bazı şeyleri dediğimiz gibi dengeye getirmeye çalışıyorum, emek vermeye çalışıyorum ve ondan sonra ben bazı adımlar atacağım. Sana karşı sevgisi var. Yok mu? Var. Kupa ağası şövalyesiyle geliyor yani kupa ağasıyla beraber geliyor. İç dünyasında hep böyle kupaların daha fazla olduğu dedim ya duygusal olarak kalp iç duygular olarak sana karşı duygu durumu düşünceleri aktif olduğunu söyleyebilirim hayatım. Devam edelim. Dünya kart, adalet, büyük arkanalardan gidiyoruz. İki tane beraber geldi. Evet. Ve kılıç yedisi. Şimdi sizin ilişkinizde şöyle bir durum olmuş olabilir. Aklındaki kişinin hayatında ikinci bir kişi olmuş olabilir veya senin hayatında başka birisinin varlığı bu ilişkinin dengesini, aurasını bozmuş olabilir. Bu kişi bir müddet sanki böyle maddiyatla alakalı bir sıkıntıya girdiğinde bu ilişkinin aurası da bozulmuş. Şimdi adalet kartı neden dolayı giriyor? Diyor ki bu kişi sana adil davranmamış olabilir. Şimdi dünya kartı arkaya almış. Memnuniyet var seninle alakalı. Seninle alakalı sorumluluk almak istediğini söyleyebilirim ama geçmişten ders çıkartmak gerekiyor. Neden? Çünkü adalet kartı diğer kartlarına yorumladığım zaman alt bölümünü aldığımda şöyle bir durum var. Bu kişi gerçekten zorlu savaşlar içerisinden çıkmış. Maddi sıkıntıların içerisinden yani depresyon enerjisini çok fazla çalıştırmış. Ve kopukluk oluşmadan önce iki arada bir derede kalmış olabilirsiniz. Kolektifin bazı enerjisinde dediğim gibi ilişkiye başka insanlar dahil olmuş olabilir ve sen belki de kendini birazcık geri çekmiş olabilirsin. Buna keza tam tersi de olmuş olabilir. Sen kendini gene geri enerjiye çekmiş olabilirsin. Kılıç yedisinin enerjisini çok fazla sevmem. Sanki verdiğin emeklerin çalındığını söyler. Sen beslemişsindir, doyurmuşsundur ama hop böyle sabun elinin arasından kayıp gider ya aynı o şekilde sanki hayatından gitmiş olabilir. Birazcık böyle aldatmacanın fazlaca olduğu bir enerji vardır. Adalet kartı geldiği zaman bir dakika. Bu kişi diyor ki ben artık bunların farkına varabilirim.
Evet, bilinmeyen için bunlar benim sorumluluğumda. Bazı şeyler artık adilce yaklaşımla hallolacak. Bunlar masaya oturulup işte konuşulacak mevzular diyebilir. Aklındaki kişi belki de dediğim gibi üçlü aşk yaşıyor olabilirsiniz, yasak aşk yaşıyor olabilirsiniz. Bunları artık bir temizlenmesi gerektiğinin farkında. Çünkü en başından beri hep bir kalp duygu durumu içerisinde olduğunu söylüyor. Dünya kartı içinde şunu söyleyebilirim. Bazı şeyleri dediğim gibi artık verimli hale getirecek. Artık sona gelinmiş, tamam mı? Artık bundan sonra tekrardan daha harika bir basamağa, daha iyi bir hale gelebilecek duruma gelebilir. Yani her kötü şeyin iyi olması için hep bir plan vardır. İşte adalet kartı burada devreye giriyor. İlişkinizde işte bir zaman verilmesi gerekiyordur. Hop işte adalet kartı ve kılıç ikilisi makas gibi kes bitsin gitsin o mevzu. İşte senin ilişkinde emeğini, aşkını harcayan bir ilişkin mi var kılıç ikilisiyle? Kes bitsin gitsin, artık adalet burada masaya yumruğunu böyle vuruyor. Diyor ki artık bir saniye, artık yüzleşmenin zamanı geldi. Artık bazı şeylerin farkına vardık mı? Vardık diyen bir enerji içerisinde olduğunu bize kartlar söylüyor. Devam edelim. Aziz kartı, Güneş kartı, Büyücü kartı. Farkındaysan sürekli büyük arkanalardan geliyor yani. Yani ne tılsım ne işte kupa vesaire. Güneş, büyücü, aziz, daha ne olsun yani. Bunlar iç dünyasının, kendi karakterinin birebir gerçek duyguları. Farkındalığının artık mevcudiyetinin olduğunu gösteren şeyler bunlar. Şimdi bu kişi aynı zamanda, şimdi iki tane değnek serisinden geldiği için ne söylüyorum? Hayallerini, tutkularının, yaşadığından, eyleminden bahsedeceğiz burada. Değnek dokuzlusu bize diyor ki, evet diyor, sana olan inancımı kaybetmedim. Ama artık belli bir yaşa kadar geldim. Bu yüzden dolayı bazı şeyleri artık diyor acele etmeden, emin kararlarla adım atmak istediğim için biraz acele etmek istemiyorum diyor. Bu yüzden dolayı işleri biraz yavaşlatmış olabilir. Yeni bir döneme girdiği aşikar. Çünkü neden? Dünya kartı da geldi bize. Artık bakış açısını değiştirmek istiyor. Bu zamana kadar engeller neydi? Değnek kraliçesi. Değnek kraliçesi bir dişil enerjiyi bize söyler. Anne olur, işte abla olur, yenge olur, hala olur, teyze olur gibi böyle hani büyük bir dişil enerjinin bunun hayatında çok fazla bir engel teşkil edebileceğini bir düşündürtür bize. Buradaki kara kedi de sembolik olarak da böyle bazı nankörlükler de hayatında yaşadığını söyler bize kartlar. Azize geldiğim zaman artık bazı şeylerin düzene girmesi, şefkate ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Evet, biraz bir dinle alakalı bir bağlantısı olabilir bu kişinin. Ama ve lakin şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Artık adalet kartı neyse aziz kartı da odur. Bir saniye denileceği bir duruma girilmiş artık. Yani mevcut bir ilişki varsa kuralları veya durumlara doğru böyle adapte olunacak. İki tarafında artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğiyle alakalı ikazlar veriliyor farkındaysan burada. Çünkü neden? Bu 78 kartlık tarot destesinde güneş kartı en bereketli, en pozitif karttır. Bundan sonra da benim için imparatoriçe gelir yani. Şimdi cesur olmanın eşiğine geliyor. Çünkü neden? Büyücü kartına geldi. Hem dünya kartını açtı hem büyücü kartını açtı. Diyor ki mevcut olanların artık diyor yani yaşadım sınırına kadar geldim. Bazı şeylerin farkına vardıktan sonra artık diyor kendimi, o acemiliğimi, o beni ilk zamanlarda tanıdığın o işte negatif enerjiyi ben arındırdım ve neyin ne olduğunu gördüm. Çevremdeki insanların gerçek yüzlerini gördükten sonra artık bir tık daha ileriye gidebilirim diyor. Yani isteklerini gerçekleştirmenin zamanı geldiğinin o da farkında. İletişimi, seninle alakalı iletişimi güçlü tutmaya çalışıyor. Çünkü aranızdaki çok kıymetli olan bir durum bu. İkiniz de konuşmaktan, işte mesajlaşmadan vesaire gibi durumu böyle çok seviyor olabilirsiniz. Çünkü neden? Karşındaki kişi özgüveni seven bir kişi. Bu yüzden de böyle yani onu etkilemenin tek yolu özgüven sahibi olmandır. Bunu gerçekten çok seviyor. Çünkü büyücünün enerjisinde biraz o durum var.
Şimdi dediğim gibi geçmişle alakalı duygu durumunu, ailesel faktörleri düşündüğün zaman belki işiyle alakalı, belki de yaptığı ortaklık işlerle alakalı artık bazı şeylerin farkında. Hayatında mevcut olan durum adalet kartının altına geldiği için değnek kraliçesi dengeleri bozan durumun bir dişil enerji, aile büyüklerinden birisinin olduğunu söyleyebilirim. Geldik Aziz kartına. Artık yani hani kupa şövalyesi var, işte kılıç kralı var vesaire, işte kılıç ikilisi. Artık Aziz kartı diyor ki mevcut olan durum artık diyor oturulup konuşulacak duruma gelmiş halde diyor. Artık kimin haklı kimin haksız olduğu gibi böyle artık berrak bir şekilde suyun üzerine çıkmış zeytinyağı gibi. Peki artık zor durumlar aşılacak mı? Ailesel işte durumlar, birazcık engeller. Yani bu kişinin en büyük hayatındaki problemin paradan çok ailesel baskı olduğunu söyleyebilirim. Yani ailesi bu kişinin üzerinde çok büyük hakimiyet kurmuş diyebilirim. Yani dışarıdan öyle görünmüyor olabilir. Sana karşı sevgi durumu var ama dediğim gibi sen bir alma verme dengesini bozup bu kişiye sevgini sunmuşsun, yaklaşımını sunmuşsun. Yani yapabilecek her şeyi yapmışsın ama artık diyor ki yani kartlar sana sen bir beklemeye çekil artık. Bir karşı tarafı besleme artık. Çünkü karşı tarafında sana karşı duyguları ve sana karşı adım atma durumu var. Çünkü sen diyor zayiata uğruyorsun diyor. O kadar verdin sevgini, emeğini verdin. Artık bir bekle. Büyücü kartı geldiği için söylüyorum ki karşı taraf da artık yolun sonuna doğru gelmiş hayatım. Bazı gerçekleri görmüş. Evet, bu kişinin hayatında ailesel sorunlar mevcut. Halen daha yaşıyor olabilir, daha çözümlenmemiş durumunda olabilir. Ama ne dedik? İşte değnek kraliçesi, adalet kartı, kupa dörtlüsü, denge kartı. Yani sürekli sana gelmesi için bu kişinin seninle bir iletişimi olması için, seninle bir ilişkisi olması için mevcut olan durumu dengeye getirmesi gerektiğinin farkında. Devam edelim. Enerjinin biraz daha güncel duruma geleceğini şu an hissediyorum. Peki destemizi çevirelim ya da şöyle yapalım. Aşıklar kartı. Merhaba, hoş geldin. Kupa kraliçesi. Tılsım üçlüsü. Evet. Şimdi kişinin sana karşı sevgi durumu mevcut hayatım. Bir kere aşıklar kartı ne kadar uyumlu olduğunuzu bir haberdar ediyor. Kupa kraliçesine geldiğim zaman da bu ilişkide evet seninle alakalı bu yolda yürümesi gerektiğini artık sezgileri ona fısıldıyor. Diyor ki ne yapıyorsun ya? Sen bir elinin tersiyle ittiğin şu ilişkiyi bir tekrardan bir değerlendir. Bir bak bakalım. Tekrardan kurtarabilir misin? Çünkü bu kişiye karşı bir sevgi durumun var. Çünkü buna karşı yapabileceğin bir uyum olduğu için bir teklifin var diyor. Yani neden dolayı şu an mevcut durumu zorluyorsun diye kartlar ona söylüyor. Yani bir açıl bakalım. Çünkü yardım alabileceği aracı bir kişi var. Aranıza girip aranızı yapabilecek, sizi böyle hani ya siz birbirinize çok iyi işte iki insandınız, birbirinizi tanıyan, iyi anlaşan iki insandınız. Tekrar bir araya gelsenize diyecek. Böyle sanki sizin ilişkinizin tıkanıklığını çözebilecek, sanki dış bir yardım olabilecek diyebilirim. Çünkü iç dünyasına çok düşmüş. Yine tılsımlar mevcudiyeti çok fazla. Yine sağlıkla ilgili bir problem yaşadığını söyleyebilirim. Yani maddi olarak problemler yaşamış olabilir. Ama bunları artık düzenlemiş. Diyor ki ben artık kasamı yaptım diyor. Ben bu zamana kadar kazanabileceğimi kazandım zaten diyor. Dışarıdan cimri gibi olabilirim ama diyor atıyorum mesela bir evin kirası var veyahut da dükkanın geliri şu kadar ya da işte aylık benim kazancım işte net 25 bin lira, işte asgari ücret 22 bin lira. Bunun dışına artık çıkmayacağımı ve kredi kartıyla alakalı ek yapmayacağımı diyor bir şekilde diyor ben söyleyeceğim. Benim mevcudiyetim bu durumda. Sana karşı duygularına geldiğimizde seni kaybetmekten çok korkuyor. Sana karşı bir korumacılık duygusu içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bu kişi flörtün olabilir. Bu kişi işte ayrıl varış yaşadığın bir ilişki olabilir. Bu kişi yasak aşk üçgenindeki bir karakter de olabilir dediğim gibi. Kolektifin en büyük hayrını açtığımız bu kartların verdiği mesajlarda bu duygu durum var. Aşıklar kartı her zaman gelmiyor.
Onu söylemek istiyorum. Şu an yeni bir teklif içerisine gelmek üzere olduğunu söyleyebilirim aklındaki kişinin. Devam edelim. Farkındaysan tüm serinin neredeyse değnek ası hariç bütün şeyleri açtı, asları açtı. Yani sürekli bir teklifle gelmek istiyor. Sürekli böyle bir başlangıcı yapmak istiyor. Kupa sekizlisi niye geldi? Bakalım. Halen daha bir ilişkide önceki durum içerisine geldiğimiz, yani neden kopuştuk durumuna geldiğinizin cevabı şurada olabilir. Kişi sürekli bir planlama içerisinde, mevcut durumunu değerlendirme içerisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi kupa sekizlisi, ben bir hayal kırıklığına uğradım, ceketimi aldım gidiyorum enerjisinde. Bu ilişkiyi havada bırakan taraf olduğunu söyleyebilirim. Yani sizin aslında ona bir küslüğünüz varken tarifsiz olarak da aklındaki kişinin sana karşı bir küskünlüğü var. Çünkü seni çok yanlış tanımış aklındaki kişi. Değnek kralı da biraz onu gösteriyor bana. Yani ipleri almak isteyen bir karaktermiş. Tamam, egoist bir karakter diyebilirim ama diyor ki yani ben yeni deneyimler yaşamak istemiyorum diyor. Aramızda da bir ten uyumu var, bir ego durumu var. Yani bazı şeyleri onarabiliriz enerjisi var. Çünkü burada bir Semender sembolü olduğu için mevcut olanı devam ettirebiliriz, onarabiliriz enerjisinde. Bu teklifle sana gelebileceğini söyleyebilirim. Yine böyle bir aslan enerjisi var, ateş enerjisi, çok fazla elementsel olan koç, aslan, yay enerjisi. Bu kişi stratejik durumları çok fazla çalıştıran bir karakter. Kafasında yaşıyor ve kafasında bitiriyor diyebilirim bu kişi. Mevcut olan durumu, bu ilişkiye çok etki ediyor onun düşünceleri. Yani sen, yani ne yaşadı bu yine kendi hayatında da ilişkimize işte bir anlam verdi ya da bir noktaya getirdi. Noktaladı ilişkimizi diyebilirsin. Şimdi işte o yüzden söyleyeceğim, yani bu ilişkide artık bazı şeylerin söylenmesi gerektiğini halen daha vurguluyor Kılıç Asa. Netlik istiyor. Bazı maskeler düşsün istiyor. Ama buna keza da tılsım altılısında birazcık böyle bir bencillik olduğunu söyleyebilirim. Neden? Sanki ona buna çok yardım etmiş, çok ihmal etmiş bu ilişkiyi. Bu ilişkiye verilmesi gereken özeni vermediğini bize kartlar söylüyor. Ama halen daha bir planlama içerisinde, kendi iç dünyasında cesareti bulabiliyor mu? Biraz şüpheli. Çünkü neden? Mevcut olanı bırakıp gitme enerjisinde sürekli. Çok zeki bir karakter. Evet, enerjik bir karakter. Ama zarar, sanki böyle onaracağı yerde zarar vererek gidiyor bu ilişkiden. Peki devam edelim. Kılıç beşlisi ikazı geldi. Kılıç dokuzlusu. Değnek ası. Merhaba, hoş geldin. Kılıç sekizlisi, kılıç üçlüsü, kılıç serisinin hepsini neredeyse açtı. Yani iletişim olarak şu an bir çatışma halinde olduğunuzu söyleyebilirim. Zaten kılıç üçlüsü bir kalp yorgunluğu yaşadığını söyleyebilirim. Belki bir toksit bir ilişki yaşamış olabilir karşındaki kişi, ya da bazı kolektifin enerjisinde evlenip boşanmış olabilir veyahut da aldatılmış olabilir. Bir kalp yorgunluğu var bu ilişkiyi ciddiye alamadığıyla alakalı. Çünkü bir acziyet durumu var. Belli bir süreç içerisinde atlatamadığı işte o kabus dolu geceler. Bunları düşünerek ilişkiye bir türlü adım atamıyor. Bu yüzden dolayı da böyle sana böyle geleceği teklifler, işte sana karşı duygu durumu var. Sen diyor bana diyor yaşama sevinci veriyorsun diyor. Seninle güzel duygularım, anılarım var. Ama diyor beni diyor çok kandırdılar diyor. Bana diyor travmatik zamanlar yaşattılar diyor. Duygusal olarak çok dengesiz. Yani uykusuz geceler geçiriyor şu an. Tedirginlik enerjisi çalıştırıyor. İç dünyasına baktığın zaman seni çok özlüyor. Seni yanında istiyor yani. Senin sevgini, şefkatini çok fazla istiyor. Ama gel gör ki arka planda çok travmatik şeyler yaşamış. Bu yüzden kendini rahat rahat ifade edemediğini düşündürtüyor. Çünkü kılıç sekizlisi, yani bu kareden kaçabilecek bir potansiyele sahip, sıkışmış hissediyor olabilir kendini. Kendi şüpheleri, ilişkiye adapte edemeyişi hep bir böyle kalp kırgınlığı
aldatılma gibi problemli, travmatik geçmişler, geçmiş hikayesi yaşadığını belirtir. Sana karşı halen daha kupa şövalyesindeki duyguları devam ediyor. Duyguları var. Mevcut olan işte uyum sağlanırsa mevcut olan ilişki bir tık ileriye gidecek gibi. Ama iç dünyasına geldiğin zaman diyor ki yani ben artık bir savaş içerisindeyim. Bu durumu atlatabilir miyim? Onu yavaş yavaş analiz etmeye çalışıyorum diyor. Peki duygu durumuna geleceğiz şimdi. Şu kartlarımı da alayım. Duygusu var mı? Var. Hisleri var mı? Var. Peki onu aldık. Bunun haricinde anahtar kartlarımı ve diğer duygu kartlarımı alıyorum. Peki bir adım atacak mı? Romantizm, çaba, alyans kartı. Şimdi diyor bazı şeylerin çabasını veriyorum zaten diyor. O yani aranızdaki şu an mesafe ne olursa olsun şu an mevcut olan bir çaba içerisinde olduğunu bize kartlar zaten söylüyor. İlişkinin daha üst bir mertebeye taşınmasıyla alakalı güzel bir mesaj var burada. Kimi kolektifin kimi enerjisinde evlilik planları veya hayatını buna göre şekillendirmeyi istemek. Yani seninle bir düzen kurmak istiyor. Çabaları bu yönde. Sana karşı romantizmle alakalı duygusal paylaşımlar, duygusal romantik anlar, karşılıklı yoğun aşk ve tutku. Hani sen belki kırgınlık enerjisindeydin, beni bırakıp gitti, işte veyahut da araya soğukluk girdi, acaba beni unuttu mu dediğin yerde bunun cevabı kesinlikle hayır hayatım. İnançları üzerinde, inançları dahilinde bu kişi savaş vermek istiyor. O yüzden dolayı da şu an evet bir uzaklık enerjisinde uzaklığın durumunu yaşatıyor sana ama diyor ki yani duygularımla hareket ediyorum diyor. Biraz daha diyor netliğe ihtiyacım var benim diyor. Peki bu kırgınlık, bu uzaklık, bu soğukluk ona ne gibi duygular yaşattı? Şu an ne gibi duygular içerisinde? İçlik, geçmişin işleri, izleri ve vazgeçmek. Şu an diyor ki belirsizlik ve boşluk içerisindeyim diyor. Olaylara tepki veremiyorum. Çünkü diyor beni diyor öyle bir can evimden vurdu ki diyor geçmişe takılı kaldım diyor. Adım atamıyorum diyor. Ciddi bir noktaya taşınacak bu ilişki belli diyor. Yani mantığıyla düşündüğü zaman anlaşılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak. Artık mevcut olan şeyde kafamda yarattığım o kurgu, o senaryo vesaire bunların diyor bize diyor ayak bağı olduğunu fark ettim diyor. Artık diyor kafamda o yaşadığım travmalardan vazgeçmek durumundayım. Çünkü seninle yaşadığı o duygu durumu içerisinde diyor ki geçmişe duyulan özlem ve anılar ben senin varlığını çok özledim diyor. Bu yüzden yani geçmişteki travmalar bugüne etki ediyor ama o travmalardan artık vazgeçmek üzere olduğunu bize kartlar söylüyor. Romantizm, çaba ve alyans kartı. Adımı olacak mı? Bir bakalım bakalım. Tekrar tarot destesini alacağım hayatım, merak etme. Bir adımı olacak mı? Bakacağız. Aynı soruyu tarot kartlarına da soracağım. O kadar net bir şekilde bu ilişkiyi tekrar başlatma enerjisindeki. Şimdi bir tamahkar kartımız var burada. Bu da yaşattığı duyguların azlığından dolayı sana değersizlik hissettirdiğinin birebir farkında. Ama diyor bakar mısın evlilik konuları, sadakatli bağlılık, evliliği korumak. Yani bu kişi halen daha alyans kartında olduğu gibi birbirini tamamlayan kartlar olduğu için söyleyebilirim ki
İlişkinizi bir üst mertebeye taşıma düşüncesi içerisinde bu kişi. Çünkü neden? Takdir sen onu takdir ediyorsun. Seninle alakalı değişimler oluşuyor. Yani kendi iç dünyasında güzel değişimler olduğu gibi sen ne bileyim böyle belki de akıl veriyordun. Ay işte atıyorum belim tutuldu diyordur ya da sırtımda işte ağrı var işte şunu yap şunu sür iyi gelir sana sakın atlet giymeden çıkma işte ne bileyim böyle bir şeyler söylüyordun belki de ona bu onun hayatına hoşuna gidiyordu yani hayatına iyi geliyordu ona ilaç oluyordun ama şu an mevcut duygu durumu sana değersizlik hissettirdiğinin o da farkında çünkü para cimrisi duygu cimrisi. Halen daha duyguyu sana ifade ederken cimriliği de çalıştırıyor. Aynı zamanda diyor ki benim maddiyatla alakalı tutumlu gitmem gerekiyor. Senin çok para harcadığını, harcayacağını mı düşünüyor? Öyle bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son farklı bir tarot destesiyle yorumumuzu yapalım ve son sorumuzu yani adım atacak mı enerjisi çok net kendini verdiği için söylüyorum. Yakın bir vadede bu kişinin geri dönüşü var mı diyelim. Değnek prensi, tılsım kraliçesi, adalet, ay kartı. Evet. Şu an kendini kapatmış ve iç dünyasına dalmış durumda. Her ne kadar yapılan şeylerin adaletsiz olduğunun farkına varsa da teklifle gelebileceğini söyleyebilirim sana. Birazcık böyle şov seviyor, kontrolü kaybetmek istemiyor ama çok heyecanlı olduğunu söyleyebilirim. Sen her ne kadar bu kişiye olumlu yaklaşmaya çalışsan da yardım almayacak kadar gururlu bir enerji olduğunu gösteriyor bize kartlar. Halen daha tılsım serisinden çok fazla çıkartıyor. Tılsım, tılsım, tılsım ve kupa. Tılsım'ın şöyle bir durumu var. Finansman olarak da bu kişi aileye bağlı bir karakter. Aynı zamanda sen onun için kıymetlisin. Aynı değerlerdesiniz ama diyor ki en başından beri hep adalet kartı çıkıyor. Bu durumda diyor ki ben adil olmak zorundayım diyor yani. Yani atıyorum mesela aklındaki kişi evlidir. O evliliği bitirip ondan sonra seninle ilişkime ciddi bir şekilde yön vermeliyim diyor. Ya da ne bileyim bazı durumları vardır işte borcumu kapatıp ondan sonra seninle bir araya gelebilirim. Yani bazı şeylerde adil olması gerektiğini bize söylüyor. Peki bu ilişki devam etmeye değer mi? Harici bir soru soralım. Onun duygularının, düşüncelerinin haricinde. Emek vermeye değer mi? Çok büyük kalp kırgınlığı yaşamışsın bu ilişkiyle alakalı. Üzüntülü zamanlar geçirdiğin aşikar hayatım. Aynı zamanda o kadar mücadele vermişsin ki yani kendi benliğinden çok daha çıkmışsın. Sanki ona uyumlanmak için kişiliğini değiştirmişsin. Neden? Hep böyle bir araya birilerinin girdiğiyle alakalı, kalp kırgınlığıyla alakalı hep ikazlar geliyor farkındaysan. O yüzden dolayı sen bu ilişkiye ne kadar devam etmek istersen o kadar dengelerin de bozulabileceğini söyleyebilirim. Ha şöyle bir durum var. İç dünyasında kendi dünyasının nasıl diyeyim gizli etkilerinde de o var. Kendi korkuları da o şekilde. Neden? Çünkü engellerinde hep böyle kendi iç dünyasında kabusları, travmatik geçmişi vesaire gibi durumları var. Buna mütevellit de kendi düşüncelerinin hanesinde de iç dünyasında da hep böyle dedim ya aşamadığı travmatik geçmişi var. Bunları aştıktan sonra rahat hareket edebileceğini söylüyor. Değer mi dediğin zaman şu an bir bekleme enerjisini veriyor. Çünkü kule kartı birazcık bana bunu söylüyor. Tamam şu an belki bir problem yaşamış olabilirsiniz ama bu bir son değil diyor. Kulede böyle bir durum var yani dramatik değişimler yaşanmış, ilişkiniz sınanmış, işte sağlık sorunları yaşanmış olabilir. İşte bazı şeyler ters gidiyor ama yavaş yavaş ilişkiniz eğer böyle kayalıkların üzerindeki gibi sağlam bir zemine sahipse ilişkinizin temeli yani yukarısı bir
ani gelen kötü bir haberle, alınan ani kötü bir kararla ilişkiniz son bulmuş olsa da emek verilirse tekrardan bu kule tamir edilebilir enerjisi var. Çünkü Kılıç Şövalyesi kuleye doğru gidiyor farkındaysan. Yani ben diyor, ben seni önemsiyorum, benim acelem yok diyor. Yani istediğin zaman diyor, ben uyumlu olmaya çabalıyorum. Farkındaysan neredeyse resim bütünleşiyor onunla. Ben diyor, evet, geleceğe doğru hareket edeceğim ama diyor ilk önce diyor geçmişteki o problemlerimi bir halletmek istiyorum diyor. Bu ilişkiye emek verilebilir çünkü değer diyor. Öyle bir kendi enerjisi var. Tılsım Prensi için de onu söyleyebilirim. Yeni başlangıçlar, yoğun tutku, heyecan. Bu yani hani kalp kırgınlığını ancak bu şekilde atabilirim enerjisini. Ama diyor ki yani adalet kartıyla kılıç dokuzusunu düşündüğün zaman hakkının yendiğinin farkında. Senin hakkın yenmiş. Bunu içten içe biliyor ama buna göre rahat bir hareket etmesi için zamana ihtiyacı var. Ve sana açık çek vereceğini söyleyebilirim. Şimdi devam edelim. Değer mi? Ne yaşıyor iç dünyasında? Evet, yine bir denge kartı geldi. Bak, planlamalar içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu kişiyle sizin tekrar bir araya gelmeniz çok ihtimal hayatım. Çünkü neden biliyor musun? Diyor ki hayatımı halen daha bir denge içerisine soktuğum zaman benim bir adım atma, benim bir teklifim illaki olacak diyor. Bu yüzden dolayı diyor acele etmiyorum diyor. Acele etmediğim için de benim diyor vazgeçtiğim zannedilmesin. Mantıklı olmaya çalışıyorum diyor ya. Duygularımı saklıyorum. Bundan sonra şey yapacağım. Yoksa diyor ben diyor perişan olurum diyor. Muhtaç olurum diyor. O yüzden diyor senin için de bir durgunluk dönemi, benim için de bir durgunluk dönemi diyor. Böyle bu şekilde anlaşılsın diyor. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü plan ve projelerim var. Bunlar ticaret olarak da, ilişkisel olarak da, hayatsal, döngüsel olarak da artık bir planlamaların içerisinde olmayı düşünüyor. Yani aceleci olmayı hiç istemiyor. Yani Kılıç Kralı ile Değnek Üçlüsü aşağı yukarı benzer enerjiye sahip. Yani sana güveniyorum, huzurluyum ama bir saniye bir bekle lütfen diyor. Peki, duygusal olarak aldık enerjisini. Sen ne hissediyorsun? Bana onu bir söyler misin peki tatlım? Bu kişinin enerjisini aldık koyduk kenara. Ne kadar çok karıştın yapma. Söyle bakalım tatlım. Sen bu kişi için ne hissediyorsun peki? 5 tane kart alacağım. Mehtap abla yalanlarını buldum diyorsun. Ve ben ne yaparsam yapayım bu ilişkiye şekil veremedim. Benim bir tek sevilmeye ihtiyacım vardı ve maddi telaşeler o kadar çok diyor. Hayatımıza, sevgimize gen vurdu ki diyor. Yani beni paylaşamadı diyor. Kendisiyle paylaşamadı ve beni oyunun resmen kuralının oyunun dışına attı diyor. Sun. Sadece merkezde sevilmeye ihtiyacım vardı benim de. Ama bu kişinin yalan söylediğini düşünüyorum. O yüzden dolayı da ben kendimi geri çektim diyorsun. Aslında aklımda fikrimde hep bir kuşku şüphe vardı. Ama ben sadece temiz bir sevilmeye ihtiyacım vardı. Başka hiçbir şey değil. Kimseyle mücadele etmek istemiyorum. Kimseyle savaşmak istemiyorum. Benim de zaten maddi telaşelerim vardı. Evet, onu birazcık kıskandığım doğru. Onu kimseyle paylaşmak istemediğim doğru. Ama iç dünyama baktığım zaman her şeyin merkezinde bir tek benim sevilmeye ihtiyacım vardı diyorsun. Ay, travmatik yani. Peki giderken aklındaki kişiden 3 tane duygu kartı alalım mı? Ne söyleyecek? Şu sen, evet, hani para cimrisi, duygu cimrisi, sana değersizlik hissiyatı yaşatan kişinin senin bu sevilme enerjine karşılık olarak seni ne kadar yıprattığı aşikar yani şu an, değil mi? Ne söyleyeceksin peki benim arkadaşım için giderken? Seninle daha önce hissetmediğim bir bağ hissediyorum. Senin için deli olduğumu bilmiyor musun?
Sözlerin aklımda kaldı. O kadar aşikar ki bu kişinin tekrar bir hamle yapacağı, tekrar bir yakınlaşma enerjisi içerisinde olduğu. Tabii ki de Mehtap abla olarak soracağım. İlişkinizde açık olmayacaksanız, ilişkinizde dürüst olmayacaksanız bu ilişki yaşamaya değer mi değmez mi? Yorumlarda buluşalım hayatım. Eğer bu ilişki gibi bir ilişkiye sahipsen, özel açılım talep ediyorsan Instagram'dan Mehtap Tarot'tan bana ulaşıp özel açılım için randevu talep edebilirsin. Aynı gün içerisinde randevu vermeye çabalıyorum. Uygunluk durumunu kontrol edersin. İlişkinizin tatlı olduğu, diyaloğunuzun güzel olduğu, anlaşılabildiğiniz ve sevginizin de muhabbetinizin de bereketli olduğu bir birliktelik diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Selamıyla başlarım baby, vicdanım var şükür ki akan yaşın hesabı zor yanardın